Herkese selamlar. Bugün sizlere önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Şu anda Derya Arms'ın X400 modeli önümde. Benim de severek kullandığım bir model bu. Şimdi modelimizle alakalı sosyal medyadan aldığım bir soru şu. X400 model tüfeğimle Magnum fişekler atabilir miyim? Evet, X400 model tüfeğinizle Magnum fişekler atabilirsiniz. Fakat öncesinde yapmanız gereken önemli bir işlem var. Bugün sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi modelimizin el kundağının altında 2 adet pistonumuz yer almaktadır. Dolayısıyla Magnum fişekler atabilmek için bu pistonların yönlerini değiştirmemiz gerekiyor. İşte detaylı bir şekilde size bundan bahsedeceğim. Evet, el kundağının altındaki pistonlara ulaşmak için el kundağını tutan somunu öncelikle sökmemiz gerekiyor. Somunuzu çıkartıp şöyle Derya'nın temizleme bezi üzerine düzgünce koyuyorum arkadaşlar. Şimdi el kundağını şu şekilde alttan hafif bir baskı yaparsanız gördüğünüz gibi el kundağımız da yerinden çıktı. Evet, şimdi namlumuzu çıkartacağız. Namlumuz da gördüğünüz gibi kolaylıkla çıktı. Bahsetmiş olduğum pistonlar bunlar arkadaşlar. Şimdi üst tarafta light pistonumuz, alt tarafta da heavy pistonumuz yer almaktadır. Şimdi öncelikle light pistonumuzu çıkartıyorum. Ve aynı konumunda koyuyorum. Şimdi heavy pistonumu çıkartıyorum. Ve aynı konumunda koyuyorum. Şimdi bunun tam tersini takmamız gerekiyor. Nasıl? İlk önce light pistonumuzu ters çevirerek takıyoruz. Sonra heavy pistonumuzu ters çevirerek yine takıyoruz. Şimdi heavy pistonla light piston yer değiştirmiş oldu ve artık X400 modelimizde Magnum fişekleri rahatlıkla atabiliriz. Şimdi bu konuya değinmişken, hazırda tüfeğimizi sökmüşken sizlere X400'ün bakımı ile de alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Bu pistonların ikisinin de özenle temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Pistonlarımızı söküyoruz. Mekanizma kızağını çıkartmak için kurma kolunu sökmemiz gerekiyor öncelikle. O işlemi de göstereyim size. Hazır yeri gelmişken X400 modelinde nasıl bir işlem yapacağımızı temizliği ile alakalı sizlere buradan bilgi vermiş olayım. Evet, kurma kolumuzu şurada alt kısmında bir çentik var. Bu çentiğe, bu küçük tornavidaya yerleştirip evet, gördüğünüz gibi baskıyı uyguladım ve kurma kolunu yerinden çıkarttım. Onu da bu bezimizin üstüne koyuyorum. Şimdi tabi burada bu işlemi yaparken mekanizmayı ve yayı tutarsanız iyi olur. Çünkü bu yay sistemi bir anda fırlayabilir. Gördüğünüz gibi mekanizmayı da söktük. Şarjör borusunda yer alan yayımızı da bu şekilde çıkartabiliriz. Evet, şarjör borusundaki kirlenmeyi burada görebiliyoruz. Bunu bir bez yardımıyla buradan temizleyebiliriz. Şimdi tetik tertibatının sökülmesini de göstermek istiyorum sizlere. Tetik tertibatını da söküp temizleyebiliriz modelimizde. Burada tetik tertibatını bir arada tutan, kasaya birleştiren 2 adet pimimiz var. Şimdi bu pimleri de sökmek istiyorum. Pimlere şöyle buradan yardım almak istiyorum. Hafifçe vurduğumuz zaman biraz daha itelim. Ve arka tarafından pimlerimizin çıktığını göreceğiz. Bu pimleri asıldığımız zaman yönlerine dikkat edelim. Şu şekilde koyuyorum. İkisi de çıktı. Ve şimdi tetik tertibatımız da kolaylıkla çıktı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tetik tertibatını da aynı şekilde
Buradaki kirlenmeleri bez yardımıyla gideriyoruz. Ben tüm tüfeklerimle belirli periyotlarla bakımlar yaptığımdan dolayı görmüş olduğunuz gibi çok kirli değil. Dolayısıyla bu işlemleri yüzeysel olarak yapıyorum şu anda. Tetik tertibatını sildim. Ve burada biliyorsunuz Derya Arms'ın bakım yağı var. Bu bakım yağını kullanarak tetik tertibatına üzerine hafif bir yağ sıkmak istiyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi kasamızın da iç kısmını yine bu bez yardımıyla kolayca temizliyoruz. Silme işlemini gerçekleştirdikten sonra yine bakım yağımızı kızakların oluklarına hafiften sıkıyoruz. Evet, tetik tertibatımızı tekrar yerine yerleştiriyoruz. Pimleri doğru yönlerinde tekrar buradan takıyorum. Bu şekilde üstüne baskı uyguladığımız zaman girecektir. Gördüğünüz gibi pimlerimiz yerine oturdu. Tetik tertibatımızı tekrar yerinden monte ettik. Mekanizmamızı da aynı şekilde buradan kızağından çıkartıp üzerindeki barut kirliliğini, barut gazı kirliliğini temizliyoruz. Zaten herhangi bir şekilde suya, çamura maruz kalmadıysa kolaylıkla bunlar temizlenebiliyor. Mekanizma kızağını da aynı şekilde siliyorum. Gördüğünüz gibi kolaylıkla temizleniyor. Bunlarda herhangi bir sürtme işlemi kullanmadım. Çünkü daha öncesinde, yani daha doğrusu sıklıkla tüfeğimi temizlediğim için herhangi bir alüminyum talaşıyla sürtme işlemine de gerek kalmıyor. Şimdi mekanizma kızağına da şöyle hafiften yağ döküyorum. Mekanizmamızı oturttum. Mekanizmamızın da oluklarına şu şekilde gördüğünüz gibi yağlıyorum arkadaşlar. Evet. Bu da temizlendi. Şimdi yayımızı görüyorsunuz. Bu yayımızda da aynı şekilde sadece barut gazı kirliliği var. Bunu da siliyorum şu şekilde. Aralarından şu şekilde geçerek. Bu da kolayca temizleniyor. Öncelikle şarjör borusuna yayımızı tekrar taktım. Sonra mekanizma kızağımızı mekanizmamıza taktım. Burada biraz sıkı tutmamız gerekiyor. Şu şekilde. Şu şekilde baskı uygulayarak buradaki koruma kolunu tekrar takmamız gerekiyor.
burada bir çıkıntı var. O çıkıntıyı yuvasına dek getirmemiz gerekiyor. Yuvasına dek geldikten sonra üzerine şu şekilde bastırdığınız zaman o da yerine oturacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi işlemler basit. Son olarak pistonlarımızı da temizleyelim. Evet. Pistonlarım da fazla kirlenmediği için herhangi bir telle sürtme gerçekleştirmiyorum. Sadece barut gazı kirliliğini alıyorum. Evet, light pistonu öncelikle takacağız. Çünkü magnum fişekler atmak istiyorduk. Şimdi light pistonumuzu alt kısma gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve heavy pistonumuzu da üst şekle gelecek şekilde, üst kısma gelecek şekilde ayarlıyorum. Evet, işlem bu kadar. Şimdi namlumuz vardı. Namlumuzun gaz delikleri hemen burada yer alıyor. Orayı da temizliyoruz. Eğer çok fazla bir kirlenmeye maruz kaldıysa burayı da telle sürtebiliriz arkadaşlar. Şu anda ben o işlemi yapmıyorum çünkü benim modelimde gerek yok. Temizliğini yapmıştım dediğim gibi. Namlu içerisinde daha önceki videomda göstermiştim. Herhangi bir harbi seti kullanarak temizleyebilirsiniz. Şimdi namlumuzu da takalım. Evet. Namlumuzu şimdi burada oturtmak için şöyle göstereyim size. Mekanizmayı geriye almak gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi namlumuz da yerine oturdu. Buna biraz baskı uygulayarak şu şekilde el kundağımızı da taktık ve el kundağımızın somununu yeteri kadar sıkıyoruz. Evet, modelimiz tekrar kullanıma hazır. Sökmüşken bakımını da göstermiş oldum sizlere. Şimdi ne yapmış olduk? Light pistonla heavy pistonun yerlerini değiştirerek artık magnum fişekler atabilir hale getirdik modelimizi. İşlem bu kadar. Evet, X400 modelimizde artık magnum fişekler nasıl atılabileceğini hep birlikte öğrendik. Açmışken tüfeğimizin bakımını da yaptık. Bu da harika oldu. Sizi de bilgilendirmiş oldum böylelikle. Evet arkadaşlar, bu tarzda videolar yapmaya devam edeceğim. Bu videolarımızdan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve zil butonumuza tıklamayı unutmuyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.